Hiç şöyle hissettiğiniz oldu mu? Ortada görünür bir kavga yok. Yükselen sesler yok. Hatta bazen aşırı bir sevgi ve ilgi var. Ama buna rağmen içinizde bir yerlerde bir şeylerin yanlış olduğunu, sanki görünmez iplerle bir yöne doğru çekildiğinizi hissediyorsunuz. Kendinizi sürekli açıklama yaparken, durup dururken, özür dilerken veya aslında istemediğiniz bir şeyi yaparken buluyor musunuz? Eğer bu duygular size tanıdık geliyorsa, muhtemelse sinsi bir oyunun içindesiniz demektir. Bu oyunun adı manipülasyon ama en tehlikelisi, yani sessiz olanı. Sessiz manipülatörler kapıları çarpmazlar. Sizi bağıra çağıra suçlamazlar. Onlar ruhunuzdaki hassas noktaları, çocukluktan kalma sevilme ihtiyacınızı veya hayır diyemeyen o yumuşak karnınızı kullanırlar. Siz her şeyin yolunda olduğunu sanırken onlar zihninizdeki kaleleri birer birer ele geçirirler. Bugün zihin haritamda maskelerin ardındaki o gizli elleri göreceğiz. Sizi sessizce kontrol altına alanların en sık başvurduğu 5 sinsi psikolojik oyunu deşifre ediyoruz. Belki de bu video kendinizi suçlamayı bırakıp ipleri tekrar elinize almanız için beklediğiniz o işarettir. Hazırsanız sessizliğin içindeki o sesleri duymaya başlayalım. Oyun 1. Sessiz uygulama. Bu, bir tartışmanın ardından gelen kırgınlık sessizliği değildir. Bu, karşı tarafın sizi yok sayarak, varlığınızı inkar ederek sizi cezalandırmasıdır. Manipülatör bir anda iletişimi keser, sorularınıza cevap vermez, göz teması kurmaz. Sizi odada bir hayal etmişsiniz gibi hissettirir. Bu oyunun amacı sizin neyi yanlış yaptım diyerek kendinizi sorgulamanızı ve bir süre sonra yeter ki konuşsun da ne isterse yapayım noktasına gelmenizi sağlamaktır. Sizin huzurunuzu, o kişiyle olan bağınızı bir rehine gibi tutar. Sevilme ihtiyacıyla büyüyen, çocukluğunda görülmemiş veya yok sayılmış insanlar için bu oyun ölümcüldür. Yorumlarda belirttiğiniz o yaranamama hissi manipülatör için bir silahtır. Onlar sizin bu boşluğunuzu bilir ve tam oradan vururlar. Eğer özür dilemesi gereken o olduğu halde, sessizliği yüzünden siz ondan özür dilerken kendinizi buluyorsanız, bu oyunun içindesiniz. Sessizlik bazen bir huzur limanıdır. Ama manipülatörün elinde bir işkence odasına dönüşür. Unutmayın, sizi yok sayan birine varlığınızı ispatlamaya çalışmak, kendi ruhunuzdan vazgeçmektir. Oyun 2. Kurban maskesi. Bu oyunda manipülatör, yaptığı bir hatanın sorumluluğunu almak yerine konuyu bir şekilde kendi acılarına, geçmişteki travmalarına veya o anki kötü durumuna getirir. Sonuçta siz ona bir hata için hesap sormaya gitmişken, onu teselli ederken ve özür dilerken kendinizi bulursunuz. Sizin gerçeklik algınızı ve haklılığınızı çalıyor. Sizi, onun zaten çok derdi var, ben de üzerine gitmemeliydim diyerek kendi sınırlarınızdan vazgeçmeye zorluyor. Yorumlarda belirttiğiniz yaranamama ve herkese sevgi dağıtma isteği bu maskeyi takanlar için açık bir davetiyedir. Siz iyileştirmeye çalıştıkça onlar kurban rolünü daha da derinleştirirler. Eğer her tartışma bir şekilde onun ne kadar mağdur olduğuyla bitiyorsa ve siz sürekli "acaba ben mi çok anlayışsızım?" diye soruyorsanız, bu maske tam karşınızdadır. Birinin kurban maskesi takması, onun gerçekten acı çekmediği anlamına gelmez. Ama bu acıyı sizi kontrol etmek için kullanması, onun kurban değil, cellat olduğunu gösterir. Oyun 3. Aşırı sevgiyle göz boyama. İlişkinin başında sizi dünyanın en özel insanıymışsınız gibi hissettirirler. Sürekli mesajlar, abartılı iltifatlar, hayatımın aşkını buldum demeler. Bu bir sevgi gösterisi değil, sizi kendisine bağımlı hale getirmek için yapılan bir duygusal kuşatmadır. Sizin mantığınızı ve hayır diyebilme kapasitenizi çalıyor. Size o kadar çok şey vermiştir ki, duygusal olarak. O bir yanlış yaptığında bunu dile getirmekten utanırsınız. O bana bu kadar iyi davrandı, ben nasıl ona kızarım dersiniz. Yorumlarda sıkça gördüğüm
kendi değerini başkalarının gözünde arama hali, bu oyunun en sevdiği besindir. Manipülatör size o değeri sahte bir şekilde verir, sonra da geri çekmekle tehdit eder. Eğer bir şeyler gerçek olamayacak kadar iyi gidiyorsa ve karşı taraf sizin sınırlarınıza saygı duymadan hayatınızın her anına sızmaya çalışıyorsa, bu bir sevgi bombası olabilir. Gerçek sevgi bir inşaat gibidir. Zamanla ve emekle yükselir. Bir anda gökyüzüne çıkan havai fişeklere dikkat edin. Onlar sadece gözünüzü boyamak ve sizi karanlıkta bırakmak için oradadır. Oyun 4, kendi zihninde kaybolmak. Bu oyun, sizin kendi hafızanızdan, algılarınızdan ve hatta akıl sağlığınızdan şüphe etmenizi sağlar. Manipülatör, yaşanmış bir olayı, "Ben öyle bir şey demedim, uyduruyorsun." veya "Sen çok hassassın, her şeyi kafanda kuruyorsun." diyerek inkar eder. En temel hakkınızı, kendi gerçeğinize güvenme yetinizi çalıyor. Bir süre sonra kişi, haklı bile olsa, "Acaba gerçekten ben mi yanlış hatırlıyorum?" diyerek sesini kısar ve manipülatöre teslim olur. Yorumlarda belirttiğiniz bütüne detaydan varma isteği, manipülatör için bir tehdittir. Siz detayları yakaladıkça, onlar sizi detaycı ve takıntılı olmakla suçlayarak susturmaya çalışırlar. Eğer yanınızda bir ses kayıt cihazıyla gezme isteği duyuyorsanız veya kendinizi sürekli "Aslında böyle olmuştu değil mi?" diye başkalarına onaylatmaya çalışırken buluyorsanız, bu sinsi oyunun kurbanı olabilirsiniz. Birinin size "yanılıyorsun" demesi bir görüştür. Ama sürekli "sen delisin" veya "uyduruyorsun" demesi bir saldırıdır. Zihninizin anahtarını onu bozmaya çalışan birine teslim etmeyin. Oyun 5. Gizli borçlandırma. Bu manipülatör tipi size sormadan, hatta bazen ihtiyacınız bile yokken size küçük iyilikler yapar. Sizin yerinize bir işi halleder, bir hediye alır veya en zor anınızda yanınızda beliriverir. Ancak bu iyilikler karşılıksız değildir. Her biri gelecekte sizden talep edeceği büyük ve mantıksız istekler için birer ön ödemedir. Sizin özgür iradenizi ve hayır deme hakkınızı çalıyor. Siz ona karşı çıkmak istediğinizde hemen o eski iyilikler masaya yatırılır. "Ben senin için şunları yapmıştım. Sen şimdi bana bunu mu reva görüyorsun?" Manipülatör, sizin o güçlü vicdanınızı bir hapishaneye çevirir. Siz borcunuzu ödediğinizi sanırsınız ama o defter hiçbir zaman kapanmaz. Eğer birine hayır dediğinizde kendinizi sanki ona dünyaları borçluymuşsunuz gibi suçlu hissediyorsanız ve o kişi bu duyguyu sürekli besliyorsa, gizli bir borçlandırma operasyonuyla karşı karşıyasınızdır. Gerçek bir iyilik, yapıldığı anda tamamlanır ve biter. Eğer bir iyilik, aylar sonra size karşı bir silah olarak kullanılıyorsa, o bir lütuf değil, ruhunuza takılmış gizli bir kelepçedir. Bu 5 sinsi oyunu dinlerken, zihninizde bazı yüzlerin belirdiğini, bazı anıların canlandığını biliyorum. Belki de şu an içinizde derin bir hayal kırıklığı, hatta kendinize karşı bir kızgınlık var. "Nasıl oldu da göremedim?" ya da "Nasıl buna izin verdim?" diye soruyor olabilirsiniz. Ama durun. Lütfen kendinize yüklenmeyi bırakın. Bu oyunların bu kadar sinsi olarak adlandırılmasının bir sebebi var. Görülmek için değil, gizlenmek için tasarlanmış olmaları. Siz hata yapmadınız. Siz sadece empati kurdunuz, güvendiniz ve sevdiniz. Bunlar sizin zayıflıklarınız değil. Sizi insan yapan en değerli hazineleriniz. Sorun bu hazinelere sahip olmanız değil, onları kimin yağmalamasına izin verdiğinizdir. Bugün bu oyunları deşifre ederek o görünmez iplerin ilk düğümünü çözdünüz. Fark etmek, özgürleşmenin yarısıdır. Artık elinizde bir harita var ve bu harita sayesinde hangi yolun huzura, hangi yolun manipülasyona çıktığını biliyorsunuz. Unutmayın, kendi sınırlarınızı çizmek kimseye haksızlık değildir. Bu, kendinize olan borcunuzdur. Size kendinizi değersiz, suçlu veya yetersiz hissettiren her sessizlikten ve her sahte maskeden uzaklaşma gücü içinizde var. Eğer bu video size bir nebze olsun ışık tuttuysa, kendi hikayenizi veya hissettiklerinizi
Yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Unutmayın, bu haritada yalnız değilsiniz. Burada hepimiz birbirimizin yolunu aydınlatıyoruz. Zihin haritamda bugünlük bu kadar. Kendinize, ruhunuza ve o güzel kalbinize çok iyi bakın. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.